Merhaba, bu videoda en Asus'un tasarımı olan Sailor Slippers patiklerin yapımını anlatacağım. Bu patikleri önce normal iple örüyoruz. Daha sonra yıkayarak keçeleştirme işlemi yapıyoruz. Bunun için %100 yün ip kullanmamız gerekiyor ve bu ipin superwash olmadığına muhakkak dikkat edelim. Yoksa keçeleşme işlemi gerçekleşmez. Ben kullandığım ipi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şu şekilde 100 gram 123 metrelik bir ip kullandım. Videodaki ölçülerle bu ipi tek kat ve 7 numarayla ördüğümde keçeleştirme işlemi sonrası 24-25 numaralık bir çocuk patiği elde ettim. Ama yine videodaki ölçülerle bu ipi çift kat yapıp 10 numarayla ördüğümde ise 37-38 numaralık yetişkin patiği elde ettim. Elimde gördüğünüz patik de 37 numara oldu. Ölçüleri keçeleştirme işlemi sonrası taban uzunluğu 24 santim oldu. Genişliği 13 santim oldu. Üst kısım ise şuradan başlayıp uca kadar 18 santim oldu. Genişliği ise yine şu maviden başlayıp buraya kadar 22 santim oldu. Bu 37 numara için ideal bir boy. Yapımını videoda ayrıntılı olarak anlattım. Umarım keyifle örersiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce şu arka kısmı öreceğiz. Topuk paneli. Beyaz iple başlıyoruz. İpimizi alıyoruz. 34 tane ilmek atacağım. Bu bizim birinci sıramız olacak. İpin kısa tarafı burada, uzun tarafı burada. Şu şekilde tutuyorum ve normal bir şekilde ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 34 tane ilmek attım. Şuradaki fazlalığı kesiyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Şimdi ikinci sıradayım. İkinci sırada tamamını ters öreceğim. Kenar ilmekleri de dahil tamamını ters örüyorum. Şu şekilde şişimi geçirdim. Bir, iki, üç, dört, İkinci sıram tamamlandı. Çeviriyorum. Üçüncü sıradayım. Bu sırada da tamamını düz öreceğim. Kenar ilmekleri dahil tamamını düz örüyorum. Şu şekilde girdiriyorum. İki, üç,
Üçüncü sıramda tamamlandı. Örgüyü çeviriyorum. Dördüncü sıradayım. Bu sırada da tamamını ters örüyorum. Dördüncü sıramda tamamlandı. Örgüyü çevirdim. Şimdi beşinci sıradayım. Burada bir renk katacağım. Mavi renk kullanacağım ben. Bu ipi kesmiyoruz, beyaz ipi. Rengimizi katıyoruz. Şu şekilde tuttum. İlk ilmeği düz bir şekilde girdim. Mavi ipimi şöyle koydum. Ve bir tane düz ördüm. Şurayı şöyle sıkıyorum. Gevşeklik oluşmasın. Ve mavi ipimle düz örmeye devam ediyorum. Beşinci sıradayım. Tamamını düz öreceğim mavi iple. Beşinci sıram tamamlandı. Örgüyü çeviriyorum. Altıncı sıradayım. Mavi iple ters bir şekilde altıncı sırayı örüyorum. Tamamını ters öreceğim. Bu şekilde. Altıncı sırayı da ördüm. Örgümü çevirdim. Yedinci sıradayım. Yedinci sırada yine mavi iple tamamını düz öreceğim. Şimdi bu beyaz ipi de yukarı çıkartacağımız için şu şekilde bir doluyorum ve şöyle tutarak yapıyorum. Bu kendisi yukarı çıkacak. Yedinci sıra tamamını düz örüyorum yine mavi ipimizle. Yedinci sırayı da tamamladım. Örgüyü çeviriyorum. Sekizinci sıradayım. Yine mavi iple sekizinci sırada da tamamını ters öreceğim. Sekizinci sıramda tamamlandı. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi tekrar beyaz ipe geçeceğim. Beyaz ipimi aldım. Şöyle tuttum.
9. sıradayım. Beyaz iple düz öreceğim. Yine sıranın tamamını düz örüyorum ama beyaz ipimle. Şöyle tuttum. Dokuzuncu sıramı da tamamladım. Örgüyü çevirdim. 10. sıradayım. 10. sırada da tamamını ters öreceğim. Beyaz ipimle tamamını ters örüyorum. Şu şekilde girdiriyorum. Örgümü çevirdim. 11. sıramdayım. Bunu da tamamını düz öreceğim. Yine beyaz ipimle. Sıramı tamamladım. Örgüyü ters çeviriyorum. Şimdi 12. sıradayım. Bu sırayı da yine tamamını ters öreceğim. 12. sıramı da tamamladım. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi topuk kısmımız bitti. Buradaki ilmekleri kapatacağım. Şu mavi iple de işimiz yok. Bunu da kesiyorum. Şimdi buradaki ilmekleri kapatalım. Bir tane düz örüyorum. İkinciyi de düz örüyorum. Birinci ördüğümü ikincinin üzerinden atlatıyorum. Sıradakini düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndekinin üstünden atlatıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir tane düz örüyorum. Arkadakini öndekinin üstünden atlatıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Son ilmeği de yaptım. Bu ipi kesiyorum. Topuk panelimiz bu şekilde oldu. 34 ilmek 12 sıra şeklinde ördük. Şimdi buraya işaretleyiciler takacağım. En baştan saymaya başlıyorum. Kenar ilmeğim dahil. 12 tane sayacağım. 13.'ye takacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Buraya bir tane işaretleyici taktım. Bu taraftan da aynısını yapıyorum. 12 tane sayacağım. 13.'ye takacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu işaretleyicilerle birlikte ortada 10 tane olmuş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi üst kısmı yapmaya başlayacağız. Burası bitti. Üst kısmı yapacağız. Üst kısmı yapacağız. Bunun için bu panelin her iki tarafında da ilmek çıkartacağız. 8 tane bu taraftan, 8 tane bu taraftan çıkartacağız. Şu şekilde koyduğumuzda da aradaki bağlantıyı sağlaması için 12 tane de ekstra ilmek atacağız. Sağ kısma geliyoruz. İlmeklerimizi şöyle çıkartıyoruz. İlk sıra zaten kenar ilmeğiydi. Bakın bozuk duruyor. Bundan sonraki şu boşluklara batarak çıkartacağız. Şişimizi aldık. En alttaki ilk boşluğa şu şekilde batıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Şişime koydum ve çekiyorum. Birinci ilmeğimi çıkarttım. Hemen yanındaki şu boşluğa batıyorum. İkinci ilmeğimi de çıkarttım. Sıradaki boşluğu atlıyorum. 2 tane batacağım, bir tanesini atlayacağım. Hemen onun yanındakine geliyorum. Buraya da battım. 3 oldu. Yanındakine batıyorum. 4 oldu. Sıradaki boşluğu atlıyorum. Onun yanındakine batıyorum. 5 oldu. Hemen yanındakine batıyorum. 6. Sıradakini atlıyorum ve onun yanındakine batıyorum. 7 ve hemen yanındakine de yine batıyorum. 8. 8 tane ilmek çıkarttım. Şimdi şuradan da 8 tane çıkartacağım. Ama buradaki bağlantıyı sağlamak için 12 tane ekstra ilmek atacağım. Nasıl atıyorum? İpimi şöyle aldım. Baş parmağıma bir kere doladım. Şu şekilde de doladım. 2. Şişimle alttaki ipin altından, üstteki ipin üstünden girdirip çıkardım. 1. Bu kısmı sıkı tutun. Tekrar aynısını yapıyorum. Alttakinin altından, üsttekinin üstünden 2. 3. 12 tane çıkartıyorum. 12 tane oldu. 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi sol taraftan ilmek çıkartacağım. Şu şekilde tutuyorum ve buradaki ilk boşluğa batıyorum. İpimi aldım. Bir tane çıkarttım. Sonraki boşluğa batıyorum. 2. Sıradakine atlıyorum. Sonrakine batıyorum. 3. Sıradakine batıyorum. 4. Sonrakine atlıyorum.
Sıradakine batıyorum. 5. Sıradakine battım. 6. Sonrakine atladım. Sıradakine battım. 7. Ve en son şu uç kısma batıyorum. Ve 8 tane oldu. Örgüm bu şekilde görünüyor. Toplamda 28 tane ilmeğim oldu. Burası bizim birinci sıramız. Bunu birinci sıra olarak kabul ediyorum. Örgüyü çevirdim ve ikinci sırayı örmeye başlıyorum. İkinci sırada tamamını ters öreceğim. Şu şekilde girdim. Tüm ilmekleri ters örüyorum. İkinci sıramı ördüm. Örgüyü çevirdim. Üçüncü sıradayım. Şimdi üçüncü sırada da tüm ilmekleri düz öreceğim. Tamamını düz örüyorum. Üçüncü sıram da tamamlandı. Dördüncü sıradayım. Örgüyü çevirdim. Dördüncü sırada tamamını ters örüyorum. Dördüncü sıram da tamamlandı. Beşinci sıraya geçiyorum. Örgüyü çevirdim. Şimdi bu beşinci sırada bir renk katacağım. Mavi rengimi alıyorum. Bu sırayı düz öreceğim. Şişimi şu şekilde taktım. Mavi ipimi de koydum. Ve bir tane düz ördüm. Sıra sonuna kadar mavi ipimle düz örüyorum. Beşinci sıra. Beşinci sırayı tamamladım. Örgüyü çeviriyorum. Altıncı sıradayım. Altıncı sırada da mavi ipimle tüm sırayı ters örüyorum. Altıncı sıra tamamlandı. Örgüyü çevirdim. Yedinci sıradayım. Mavi ipimle örüyorum. Burada beyaz ipin de aynı zamanda çıkması için şöyle bir kere doluyorum. Yukarı çıkıyor. Şimdi mavi ipimle düz örüyorum tamamını. Yedinci sıradayım. Örgüyü çevirdim. Sekizinci sıradayım. Tamamını ters örüyorum.
8. sıram tamamlandı. Örgüyü çeviriyorum ve beyaz ipime geçiyorum. Şöyle atlattım. Mavi ipi de yukarı çıkmasını istediğim için şu şekilde atlatmış oldum ve beyaz ipimi aldım. Şimdi 9. sıradayım. Tamamını düz öreceğim beyaz ipimle. Dokuz bitti. Örgüyü çevirdim. 10. sıradayım. Beyaz iple 10. sırada tamamını ters öreceğim. 11. sıradayım. Tamamını düz öreceğim. Örgüyü çevirdim. 12. sıramdayım. Burada da beyaz iple yine ters öreceğim tüm sırayı. 12. sıramda bitti. Örgüyü çevirdim. Şimdi mavi ipime geçeceğim. 13. sıramdayım. 13. sırada mavi iple tamamını düz öreceğim. Şu şekilde aldım. Mavi iple düz örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 14. sıramdayım. 14. sırada tamamını ters öreceğim. Mavi ipimi kullanıyorum. Örgüyü çevirdim. 15. sıradayım. 15. sırada da mavi iple tamamını düz örüyorum. 'Örgüyü çevirdim. 16. sıradayım. 16'da da tamamını ters öreceğim. 16. sıramı da ördüm. Şu şekilde görünüyor. 28 ilmekle 16 sıra ördüm. Şimdi 17. sırada eksiltme yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle bir sıra düz öreceğim. Ama
Bu sırada 2 tane eksiltme yapacağım. Bir tanesini başta yapacağım, bir tanesini sonda yapacağım. Birinci ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi eksilteceğim. Burada sola eğik eksiltme yapacağım. Düz örer gibi ilmeğimi sağ şişime aldım. Diğerini de düz örer gibi alıp kaydırdım. Sonra sol şişime tekrar taktım ve ikisini birlikte ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. Son 3 ilmek kalana kadar düz bir şekilde örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmek üzerinde eksiltme yapacağım. Sağ eğik eksiltme yapacağım. İkisini birlikte düz örüyorum. Bu şekilde girdirdim. İkisini birlikte düz ördüm. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Burada 2 tane eksiltme yapmış oldum. İlmek sayım 26'ya düştü. Örgüyü çeviriyorum. 18. sıradayım. 18. sırada tamamını ters örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 19. sıradayım. Burada da tamamını düz örüyorum. Örgüyü çevirdim. 20. sıradayım. Tamamını ters öreceğim. Yirminci sıramda tamamlandı. Örgüyü çevirdim. 21. sıramdayım. Şimdi burada mavi rengime geçiyorum. Bu sıramda da 2 tane eksiltme yapacağım. Bir başta bir sonda olacak şekilde yapacağım. Mavi ipimle bir tane düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola eğik eksiltme yapacağım. Düz örer gibi sağ şişime kaydırıyorum. Ve tekrar sol şişime takıp düz örüyorum. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmek kaldı. Burada da sağ eğik eksiltme yapacağım. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Son ilmeği de düz örüyorum. 21. sıram tamamlandı. Örgüyü çeviriyorum. 22. sıradayım. Tamamını ters örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 23. sıradayım. Tamamını düz öreceğim.
Örgüyü çeviriyorum. 24. sıradayım. Tamamını ters öreceğim. Örgüyü çevirdim. Şimdi 25. sıradayım. Beyaz ipime geçiyorum. Burada da 2 tane eksiltme yapacağım. 25. sıradayım. Bir başta bir sonda 2 eksiltme yapacağım. Beyaz ipimi aldım. Birinci ilmeği düz ördüm. Sola doğru eksiltme yapıyorum. Düz örer gibi sağ şişime kaydırıyorum 2 ilmeği. Tekrar sol şişime takıp örüyorum. Bir tane yaptım. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmek kaldı. İkisini birlikte düz örüyorum. Sağ eğik eksiltme yaptım. Son ilmeği de düz örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 26. sıramdayım. Tamamını ters örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 27. sıradayım. Bu sırada da 2 tane eksiltme yapacağım. Yine bir başta bir sonda eksiltme yapacağım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Birinci ilmeği düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola eğik eksiltme yapıyorum. Düz örecekmiş gibi sağ şişimi aldım. Tekrar sol şişime takıp bir tane eksilttim. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Sağ eğik eksiltme yaptım. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 28. sıradayım. 28. sırada da tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümü çevirdim. 29. sıradayım ve mavi ipime geçiyorum. Şimdi bu sırada da 2 tane eksiltme yapacağım. Yine bir başta bir sonda olacak. İlk ilmeğimi düz örüyorum mavi ipimle. Sonraki 2 ilmeği sola eğik eksiltme yapacağım. Düz örer gibi sağ şişime kaydırdım ve ikisini birlikte düz ördüm. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmek kaldı. İlk ikisini sağ eğik eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 30. sıradayım. 30. sırada tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 31. sıradayım. Burada da yine 2 tane eksiltme yapacağım. Bir başta bir sonda mavi ipimle devam ediyorum. Birinci ilmeği düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği eksiltiyorum. Sola eğik eksiltme yapacağım. Son 3 ilmek kalana kadar örüyorum.
Son 3 ilmek kaldı. İkisini sağ eğik eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Son ilmeği de düz örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. 32. sıradayım. Bu sırada da tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Örgümü çeviriyorum. Şimdi 33. sıradayım. Beyaz ipime geçiyorum. Bu sırada da 2 tane eksiltme yapacağım. Beyaz ipimle bir tane düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola eğik eksiltme yapıyorum. Bir tane eksilttim. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Burada bir sağ eğik eksiltme yapıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Örgüyü çevirdim. 34. sıramdayım. Bu sırada da tüm ilmekleri ters örüyorum. Örgüyü çevirdim. 35. sıradayım. Bu sırada da 2 tane eksiltme yapacağım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Birinciyi düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği eksilteceğim. Sola eğik eksiltme yapıyorum. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini sağ eğik eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 36. sıradayım. Tamamını ters örüyorum. ...36. sıramda tamamlandı. Böylece ön tarafımda tamamlanmış oldu. Bu ipleri kesiyorum. Şişimde 12 ilmek oluştu. 12 ilmek kaldı. Ve görünümü bu şekilde oldu. Bakın. Aynısı. Şimdi taban kısmını örmeyi anlatacağım. Taban kısmını öreceğiz. Şu şekilde olacak. Turuncu rengi kullanacağım. Örgümü aldım. Ön taraftayım. Diğer şişimle birinci ilmeğe girdim. Düz örer gibi. Turuncu ipimi şişin üstüne koydum. Ve bir tane düz örüyorum. Şimdi bu tabanın birinci sırası olacak. Burada 2 tane eksiltme yapacağım. Bir tane başta, bir tane sonda yapacağım. Birinci ilmeği düz ördüm. Sıradaki 2 ilmekte sola eğik eksiltme yapacağım. İkisini de düz örer gibi sağ şişime alıyorum ve düz örüyorum. Bir tane eksildi. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Sağ eğik eksiltme yapıyorum. Son ilmeği de düz ördüm. Bu birinci sıramızda. Örgüyü çevirdim. İlmek sayım 10'a düşmüş oldu. İkinci sıradayım.
Tamamını ters örüyorum. Örgüyü çevirdim. Şimdi 3. sıradayım. Bu sıradan itibaren artırmalara başlıyorum tekrardan. Şu an şişimde 10 ilmek var. Bu sırada 2 tane artıracağım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Burada bir tane artırma yapacağım. Sola doğru bir artırma. Nasıl yapıyorum? Bu iki ilmeğin arasındaki şu ipi sol şişime takıyorum. Yönü bu şekilde olacak. Ve şöyle arkadan girerek bir tane düz örüyorum. Düz örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Burada da bir tane artırma yapacağım. Bunu da sağa doğru yapacağım. Yine bu 2 ilmeğin arasındaki şuradaki ipi sol şişime takıyorum. Ama bu sefer yönü bu şekilde olacak. Şöyle düz örer gibi şişimi takıp düz örüyorum. Bir tane daha artırma yapmış oldum. Son 2 ilmeği de düz örüyorum. Üçüncü sıramda 2 tane artırma yaptım. Örgüyü çeviriyorum. 4. sıramdayım. Bu sırada da tamamını ters öreceğim. Örgüyü çeviriyorum. 5. sıram. Burada da 2 tane artırma yapacağım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Sola doğru artırma yapacağım. Aradaki ipi aldım. Sol şişime taktım. Yönü bu şekilde. Arkadan girip bir tane düz örüyorum. Bir tane artırma yaptım. Düz örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 2 ilmek kaldı. Burada sağa doğru artırma yapacağım. Yine aradaki ipi sol şişime şu şekilde takıyorum ve düz örüyorum. Son 2 ilmeği de düz örüyorum. Örgümü çevirdim. 6. sıradayım. Tamamını ters öreceğim. Örgüyü çevirdim. 7. sıradayım. Burada da 2 tane artırma yapacağım. 2 tane düz örüyorum. Aradaki ipi sol şişime takıyorum ve sola doğru bir artırma yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 2 ilmek kaldı. Burada da bir tane sağa doğru artırma yapıyorum. Aradaki ipi sol şişime taktım ve düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Örgüyü çevirdim. 8. sıradayım. Tamamını ters örüyorum.
Örgüyü çevirdim. 9. sıradayım. Şimdi burada bir tane artırma yapacağım. Eğer sağ ayağı örüyorsanız başta yapacaksınız. Sol ayağı örüyorsanız sonda yapacağız bu artırmayı. Ben şu an sol ayağı örüyorum. O yüzden sonda artırma yapacağım. Son 2 ilmek kalana kadar düz öreceğim. Eğer sağ ayağı örüyor olsaydım 1 2 tane düz örüp burada artırma yapacaktım. Ama sol ayağı ördüğüm için son 2 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 2 ilmek kaldı. Burada bir tane sağa doğru artırma yapıyorum. Aradaki ipi aldım ve artırdım. Son 2 ilmeği de düz örüyorum. Örgüyü çevirdim. 10. sıradayım. Burada ters örüyorum tüm ilmeklerimi. Örgümü çevirdim. 11. sıradayım. Burada da tamamını düz örüyorum. Artırma, eksiltme yok. Dümdüz örüyorum hepsini. Örgümü çevirdim. 12. sıradayım. Burada da tüm ilmekleri ters örüyorum. Örgümü çevirdim. 13. sıradayım. Şimdi burada da bir tane artırma yapacağım. Yine sağ ayaksa başta yapacağım. Sol ayaksa sonda yapacağım. Ben sol ayağı örüyorum. Sonda yapacağım. Son 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. 2 tane düz ördüm. Eğer sağ ayak olsaydı burada bir tane sola doğru eksiltme, artırma yapacaktım. Ama benimki sol ayak. O yüzden düz örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmeğe geldim. Burada bir tane sağa doğru artırma yapıyorum. Son 2 ilmeği de düz örüyorum. Örgüyü çevirdim. 14. sıramdayım. Tamamını ters öreceğim. Örgümü çevirdim. Şimdi 15. sıradayım. Şişimde 18 tane ilmek var. 15. sıradan 36. sıraya kadar bir sıra düz, bir sıra ters olmak üzere öreceğim. Bir sıra düz öreceğim, çevireceğim, bir sıra ters öreceğim. Hiçbir şekilde artırma ya da eksiltme yapmayacağım. 36. sıram ters olacak. Onu da öreceğim. 37. sırada buluşalım. 37. sıraya kadar ördüm. En son sıra 36. sıranın tamamını ters ördüm ve ön yüze geçtim. Burası 37. sıramız olacak. Nerede bırakmıştık? Şurada bırakmıştık. Bu kadar daha ördüm. Bu nereye denk geliyor? Tabanımızı diktiğimiz zaman şu topuk panelinin bittiği kısma denk gelecek. Yani şöyle olacak. Buraya kadar örmüş olduk. Şimdi topuk kısmına öreceğiz. 37. sıradan devam ediyoruz. Şişimde 18 ilmek var ve 37. sıradayım.
Tamamını düz örüyorum. Şimdi buraya bir tane işaretleyici takacağım. Çünkü buradan itibaren artık topuğa geçtik. Dikiş yaparken işimizi kolaylaştıracak. Düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. 38. sıradayım. 38. sıranın tamamını ters örüyorum. Örgüyü tekrar çevirdim. 39. sıramdayım. Şimdi burada azaltmalara başlıyoruz. Bu sırada bir tane azaltma yapacağım. Yine aynı şekilde sağ ayağı örüyorsak başta, sol ayağı örüyorsak sonda azaltacağız. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Eğer sağ ayağı örüyor olsaydım şimdi burada bir tane azaltma yapacaktım. Ama ben sol ayağı ördüğüm için son 3 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son 3 ilmek kaldı. Burada bir sağa doğru eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm. Şu an şişimde 17 ilmek oldu. Örgüyü çeviriyorum. 40. sıradayım. Tamamını ters öreceğim. Örgüyü çevirdim. 41. sıradayım. Burada da bir tane eksiltme yapacağım. Yine sağ ayaksa başta, sol ayaksa sonda yapacağım. Benimki sol ayak. Bir tane düz ördüm. Sağ ayağı örenler burada sola doğru eksiltme yapacak. Ben devam ediyorum. Son 3 ilmeğe kadar. Son 3 ilmeğim kaldı. Sağa doğru eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Son ilmeğimi de düz ördüm. Örgüyü çeviriyorum. 42. sıramdayım. 16 ilmeğim var şişimde. Tamamını ters öreceğim. Örgüyü çevirdim. 43. sıradayım. Bu sırada 2 tane eksiltme yapacağım. Birini başta, birini sonda yapacağım. Bir tane düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği sola ek eksiltme yapacağım. Düz örer gibi sağ şişime kaydırıyorum ve 2 ilmeği birlikte tekrar sol şişime takıp ikisini birlikte ördüm. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmek kaldı. İlk 2 ilmeği sağa doğru eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Son ilmeği de düz ördüm. Örgüyü çevirdim. Tamamını ters öreceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmeğimiz var. 44. sıradayız. Örgüyü çevirdim. 45. sıradayım. Burada da 2 tane eksiltme yapacağım. Birini başta, birini sonda yapacağım.
Birinciyi düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği sola eğik eksiltme yapıyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeğe geldim. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru eksiltiyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Son ilmeği de düz ördüm. Örgüyü çevirdim. 46. sıramdayım. Tamamını ters örüyorum. Örgüyü çevirdim. 47. sıramdayım. Burada da 2 tane eksiltme yapacağım. Birini başta, birini sonda yapacağım. Bir tane düz ördüm. Sıradaki 2'yi sola doğru eksiltiyorum. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Bunu da sağa doğru eksiltiyorum. Bir tane de en son ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi ilmek sayım 10'a düştü. 47. sıramı ördüm. Örgüyü çeviriyorum. Artık burada örgümüzü kapatacağız. Nasıl kapatıyorduk? Birinciyi ters ördüm. İkinciyi de ters ördüm. Birinci ilmeğimi ikincinin üstünden atlatıyorum. Sıradakini ters ördüm. Yine ilk ilmeği ikincinin üstünden atlatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Son ilmeğimi de kapattım. Bu ipi kesiyorum artık. Örgümüz şu şekilde görünüyor. Şimdi buranın mantığını da anlatmak istiyorum. Şimdi bizim topuk panel kısmımızı şu şekilde ayırmıştık. 11, burada 12 ilmek ayırmıştık. Bu ilmeğin bir tanesi bu araya gitti ilmek çıkartırken. Yani burada 11 ilmek kaldı. Aynı şekilde bu tarafta da. Şu ortada da işaretleyicilerle birlikte 10 ilmeğimiz vardı. Şimdi biz örgüyü birleştirirken şöyle birleştireceğiz. En son 10 ilmek kalana kadar eksiltmemizi yaptık. Yani bu 10 ilmek şöyle iki işaretleyiciye denk geliyor. Dikerken buraya isabet edecek. Yine şurada bir topuk kısmına başladık diyerek işaretleyici takmıştık. Burası da şuraya denk geliyor. Yani siz ilmek sayılarınızı farklı belirlerseniz topuk kısmını buna göre ayarlayın. Şu şekilde olacak. Dikerken daha net görülecek. Şimdi bu şekilde örgümüzü bittik. Bir kordonunu öreceğiz. İkinci olarak da örgüyü birleştireceğiz. İlk önce kordon örmeyi göstereceğim. Kordon öreceğiz. Bu şekilde görünecek. Ben tabanla aynı renk öreceğim. İstediğiniz renk örebilirsiniz. İpimizi ve şişimizi alıyoruz. 3 tane ilmek atacağım. 1 2 3. 3 tane ilmek attım. Buraya da bir tane düğüm atıyorum. Örgümüzü aldık. Bu topuk panel kısmında 2 tane işaretleyici koymuştuk. Bunun orta kısmından denk gelecek şekilde şişimizi şuradan girdiriyoruz. Bakın son ilmeğe girdirdim. İpi şöyle tutuyorum.
Görünümü bu şekilde olacak. Ve bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde oldu. Sonra diğer şişimi alıyorum. Ve bu ilmekleri sol şişime kaydırıyorum. Dört ilmeği de kaydırdım. Ve bunları öreceğim. İpim şu şekilde görünüyor. İlk ikiyi düz örüyorum. 1, 2. Sonraki iki ilmeği arkadan giriyorum şu şekilde. Arkadan girip ikisini birlikte düz örüyorum. Devam ediyoruz. Hemen yanındaki boşluk değil, diğeri. Aslında ne yapıyoruz? Şöyle bakın. Şöyle ilmekleri ayırıp batıyoruz. Yanındaki değil, diğerine tekrar şişimi geçirdim. İpimi doladım ve bir ilmek çıkarttım. Yine 4 oldu ilmek sayım. Bunları tekrar sol şişime aktarıyorum. Tamamını sol şişime geçirdim. Bu şekilde görünüyor. Yine ilk ikisini düz örüyorum. 1, 2. Son ikisini arkadan girip ikisini birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluk değil, diğerine. Çünkü bakın şöyle ilmekleri alıyorum. Tekrar batıyorum ve bir tane ilmek çıkarttım. Yine 4 ilmek oldu. Bu dördünü de sol şişime aktarıyorum. İlk ikisini düz örüyorum. Son ikisini arkadan girip örüyorum. Yine aynı şekilde hemen yanındaki boşluktan değil, diğerinden batıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Bakın şu şekilde görünüyor. Ve sol şişime aktarıyorum. İlk iki ilmeği düz örüyorum. Sonrakileri ikisini birlikte arkadan girip birlikte örüyorum. Bu şekilde kordonumuz oluşmaya başladı. Görüntüsü de şöyle. Böyle dairesel bir şekilde sıra sonuna kadar örelim. Son batacağımız ilmeğe kadar örelim hızlıca. Bu kısmı ördüm. Ön yüzü de nasıl yapacağınızı göstereyim. Şimdi şuraya geliyoruz. Şuraya battım. Ve çıkardım. Sonrakini şuraya batacağım. Yani şuradan yine ilmekleri ayıra ayıra denk gelecek şekilde yapın. İlmeklerimi aktardım. Örmüş oldum. Sonrakini hemen şuraya batıyorum ve çıkardım.
Bu yan geçişi bu şekilde yaptım. Şimdi ön yüzden şu ilmekten devam ediyorum. Birinci ilmeğe batıyorum. Ve buradan bir tane ilmek çıkardım. Ön yüzdeyim. Yine buradan şu şekilde görünüyor. Devam ediyoruz. Son ilmeğe kadar ördüm. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Buraya da batıyorum ve bir tane ilmek çıkarttım. İlmeklerimi sol şişime aktarıyorum. Şimdi burada şişle örmeyeceğim. Şişle örüp kapatırsam biraz kaba duruyor. O yüzden iğneyle devam edeceğim. Buradan bir miktar ip kesiyorum. İğneyi geçiriyorum. Şöyle aldım. Birinci ilmeğimi düz bir şekilde örer gibi iğnemi geçirdim ve şişimden düşürdüm. Sonra şuradaki ilmeklerimden ilk sıradaki ilmeği şu şekilde geçirdim ve çektim. Sonra bu taraftaki ilmeğin birinden iğnemi şöyle geçirdim. Ve şişimdeki ilmeği yine düz örer gibi girdim. Bu ilmeği de şişten düşürdüm. Tekrar şuradaki ilmeği bu şekilde geçiriyorum. Ve çektim. Son iki ilmeği yine birlikte yapacağım. Önce şuradaki ilmeği bir tane geçiriyorum. Sonra ikisine birlikte arkadan iğnemi girdirdim ve ikisini de şişimden çıkardım. Şuradaki ilmeklerden de geçirdim. Tekrar şöyle düzgünce olmuş oldu. İpimi iç tarafa aldım. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Çıkmasın. Buraları şöyle düzeltelim. Bu şekilde görünüyor. Geçiş kısımları böyle.
Ön kısmı da böyle. Tabanla gövdeyi birleştireceğiz. Şu şekilde örgümüzü tutuyoruz. Tabanla aynı renkte bir ipe iğnemi geçirdim. Şimdi şurada şu en son sıra kenar ilmeği, bu içeride kalacak. Şu bağlantı noktasından iğnemi geçirdim. Taban kısımda bakın şurada çizgi şeklinde ilmekler var. Birincisini şöyle iğneyi geçiriyorum. Aynı şekilde ön kısımda da var. Buradan da geçirdim. Devam ediyorum. Taban kısmındaki aradaki çizgi şeklindeki ipe iğneyi geçirdim. Bir tabandan bir üst kısımdan alarak ilerliyorum. Şu ipi tutarak şöyle çektiğimde birleşecek. Gördüğünüz üzere. Devam ediyorum. Tamamını bu şekilde örüyorum. Topuk kısmına geldik. Bakın şuraya bir tane işaretleyici takmıştık. Burası topuk kısmı demiştik. Burayı da şu şekilde yapıyoruz. Şöyle ikili alıyorum. Bu taraftan tekli alıyorum. Bu taraftan çift. Bu işaretleyiciyi çıkartıyorum. Şimdi bu iki işaretleyicinin arasını burayla birleştireceğim. Şöyle iki tane aldım. Buradan da iki tane alıyorum.
Buradan devam ediyorum. Bu şekilde dikişimiz tamamlandı. Ters çevireceğiz. Buradaki fazla ipleri yok edeceğiz. Bir iğne ya da tığ yardımıyla buradaki ipleri içeride kaybedelim, küçültelim. Patiğin içindeki fazlalık ipleri de temizledim. Gayet muntazam bir şekilde oluştu. Şimdi ben aynı ölçülerde, aynı iple ama çift kat kullanarak bir patik daha ördüm. 10 numara şiş kullandım. Aynı ipi çift kat yaptım. Ölçülerde bir değişiklik yok. O da bu şekilde oldu. Diğerine göre gayet büyük. İkisini de yıkayacağım ve ne kadar keçeleştiğini, kaç numaraya indiğini söyleyeceğim. 40 derecede 1000 devirde 2,5 saat kadar yıkayacağım. Keçeleşmenin kolaylaşması için bir tane havlu atacağım. Bir de doğal yün olduğu için renklerin karışmaması için şu şekilde renk koruyucu kağıt atacağım. İkisini de yıkayalım bakalım. Terliklerimiz makineden çıktı. Bu şekilde görünüyor. Bunun kenarlarını şöyle ittirerek ve biraz çekerek düzgün bir form verip öyle kurumaya bırakın. Şu şekilde düzeltin. Bu videoda anlattığım terlik tek kat 7 numarayla örmüştüm. Mavi renk keçeleşmemiş. Bunu tekrar yıkayacağım. Muhtemelen biraz daha küçülecektir. Şu ise aynı ip, aynı ölçülerle ama çift kat 10 numara ördüğüm terlik. Bu tam istediğim gibi olmuş. Tam bir şekilde keçeleşmiş. Ölçelim. Küçük olan 15-16 santim. Çocuklar için uygun olmuş. Bu büyük olan da 24-25 santim olmuş. Bu 37 numaraya tam oluyor. Biraz çekiştirip kurutursanız 38 numara için de tam olur. Gayet güzel. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.